Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 şiş dikişsiz 5 şiş görünümlü çilekli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde yeşil, krem ve kırmızı tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Yeşil ipimiz çok az gidiyor. Elinizde 1 metre kadar bir yeşiliniz varsa yeterli olacaktır. İplerimi şöyle kenara aldım. Patiğimde hanımlar kullandığım şişlerim 3 numara böyle kısa 2 şiş. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. 5 şiş görünümlü çilekli patiğimiz. Baştan sona 2 şişi de yaptım hanımlar. Ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Dikişsiz çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldum. Büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de daha az yapabilir hanımlar. Bu şekilde ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Hemen patiğimize başlayalım birlikte. Burun kısmından başladım hanımlar ben. Kırmızı ipim ile. Öncelikle kırmızı ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atarak başlayacağım. Birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Burada hanımlar ipimizi kaldı bir miktar. Bu ipimiz bekleyebilir. Tabanımızı yaparken yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz. Sonuncu ilmeğime geldim. Bunu da ters örüyorum. Geri döndüm şimdi. Ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada artık tamamen düz örgü, bu aşamada patiğimizin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yaparak örmeye devam edeceğiz. Ve artırmalara da başlayacağız. Artırmalarımızı ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp bir adet ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi parmağıma dolayıp artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam edeceğiz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Bakın ikinci ilmeğimi de ördüm. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Geri döndük. Arka yüzde yine artırma yapmadan ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalara devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Tekrardan son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Bakın artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayıları ikişer ikişer artıyor. Hanımlar artık bu aşamada yapacağımız işlem şu. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz.
ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp bu şekilde artırmaları sürdüreceğiz. Ben bu patiğimde, şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Sonra modelime başladım. Tam da denk geldi hanımlar model. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı da esnek oluyor yani. Sıkmıyor ayağı. Şöyle elimle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi esnek de oluyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada krem ipime geçeceğim. Şöyle krem ipimi ekleyeceğim hanımlar. Bu şekilde krem ile öreceğim ilmeklerimi. Ön yüzdeyim, düz olarak öreceğim hanımlar. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunda şöyle bağlayacağım buraya. Patiğimin sökülmesin diye düğümümü atıyorum. Kırmızı ipimiz burada beklesin. Çileğimizi yaparken yine kırmızı ipimizi kullanacağız. Şimdi ilmeklerimi sıra sonuna kadar kırmızı ipim ile düz olarak öreceğim ön yüzde. Bu şekilde hepsini krem ile düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi çilek modelimize başlamadan önce 2 sıra örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Toplamda 3 tane çilek modeli yapacağız hanımlar. Toplamda 9 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi modelimizde ön yüzde 1. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek krem ile ördüm. Ardından alttan kırmızı ipimi alıyorum. 3 kırmızı. Çileğimin ilk tabanını oluşturuyorum. 3 kırmızı, çilek aralarında 5 kremimiz var. 5 ilmek krem öreceğim kırmızımdan sonra. 3, 4, 5. İkinci çileğim için yeniden 3 tane kırmızı, araya 5 tane krem örüyorum. Tekrardan 3 tane kırmızı. Üçüncü çileğimi de yaptım. Şişimde son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Çileğimizin 1. sırasını ördük. Şimdi arka yüzde 2. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi ters örüyorum. Bu da 3. ilmeğim. 3 ilmek krem ile ördükten sonra şöyle bakın. Kremin altından alarak şöyle çaprazlamasına kırmızı ipimi elime aldım. Bu defa 5 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kırmızı. Bu defa çilek aralarında 3'er tane kremimiz var. 3 krem. Tekrardan kırmızımı alıyorum. İkinci çileğimi yapacağım. 5 kırmızı ve çilek arası için 3 tane krem. Beş tane kırmızı. Son 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Arka yüzde 2. sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Çileğimizde 3. sıramızı yapacağız şimdi. Öncelikle kenardan 4 tane ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmek. Yine şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına kırmızımı aldım. Bir kırmızı, 3. sıramızdayız hanımlar. Bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı örüyorum. İlk çileğimi yaptım. Çilek arasında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci çileğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir tane daha kırmızı ördüm. İkinci çileğimi de yaptım. Arada 3 tane kremimiz var. Üçüncü çileğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı,
bir krem, bir kırmızı. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ön yüzde çileğimizin 3. sırasını tamamladık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz ve çilek modelimizde 4. sıramızı yapacağız şimdi. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek kremimi ters örüyorum. Yine çaprazlamasına şöyle kırmızımı aldım. 7 ilmek kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada bir tane kremim var. İp geçişinde hanımlar bakın kremimizi biraz esnek bırakalım. Modelimiz gergin durmasın, güzel düşsün. Tekrardan ikinci çileğimi yapıyorum. 7 tane kırmızı örüyorum. 6 ve 7. kırmızım ve çilek arasında bir tane kremimiz var. Yeniden 3. çileğimi yapacağım. 7 tane kırmızımı örüyorum. 7 kırmızı. Şu 6, şu da 7. Sonra krem ipimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Geldik ön yüzde modelimizde 5. sıramıza. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Sonra şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi elime aldım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Bakın ilk çileğimizi yaptık. Arada bir tane kremim var. Örüyorum. İkinci çileğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir tane daha kırmızı ördüm. Arada bir tane kremim var. Bunu da örüyorum. Üçüncü çileğimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem, bir ilmek daha kırmızımı ördüm. Ve son 2 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. 5. sıramızı ön yüzde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Modelimizde 6. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi krem ile ters örüyorum. Tekrardan kırmızımı alıyorum. Çilek modelimi yapmak için. Şöyle. İpimin ucunu alamadım. Şöyle çaprazlamasına kırmızı ipimi aldım. Şimdi 7 tane kırmızı öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araya bir tane krem ördüm. Tekrardan 7 tane kırmızı çilek için. Araya bir tane krem örüyorum. Ve 3. çileğim için 7 tane kırmızımı örüyorum. Şişimde kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 6. sıramızı arka yüzde tamamladık. Modelimizde hanımlar ön yüzde 7. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 tane krem öreceğim. İlk kırmızımı da yine krem ile ördüm. Bakın 4 tane krem ördüm. Şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi aldım. İlk çileğim için 5 kırmızı öreceğim. 2, 3, 4, 5. Çilek aralarında hanımlar 3 tane kremimiz var. Şimdi 3 ilmekte krem öreceğim. Şu birinci kremim, şu 2, şu da 3. Tekrardan 5 kırmızı. Hemen yanına 3 tane krem. Tekrardan 5 kırmızı ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizde bu şekilde hanımlar 8. sıramızda bu. 7. sıramızda pardon 7. sıramızı tamamladık. Arka yüzde 8. sıradayız. Bu sırada yapraklarımıza başlayacağız. Şöyle yeşil ipimi de hazırlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi, 3. ve 4. ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Hanımlar şimdi de yeşilimi ekleyeceğim buraya. 3 ilmek yeşil öreceğim. 4 kremden sonra çileğimizin yapraklarını yapıyoruz. 3 tane yeşil ördüm. Hemen bu arka yüzde yeşil ipimin ucunu şöyle kırmızıma bağlayacağım. 2
tane sıkı bir düğüm atıyorum. Hanımlar, kırmızı ipimizi keseceğiz. İkinci çileği yaparken yeniden ekleyeceğim. Çünkü ikinci çileği yaparken ipin yönü denk gelmediği için bu şekilde ipimi kestim, kırmızımı. Dediğim gibi ikinci çileği yaparken tekrardan ekleyeceğim. Kırmızım şimdilik kenarda beklesin. 3 yeşilimi ördüm. Ardından kremimi alıyorum. 2 çilek arasında 5 ilmeğimiz var. 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. İkinci çileğimi yapacağım. 3 tane yeşil örüyorum yine. 3 yeşil. Çilek arası için 5 tane krem. 2, 3, 4, 5. Yeniden 3 tane yeşil. 1, 2. Şu üçüncü yeşilim. Ve şişimde kalan son 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 8. sıramızı bitirdik. Şimdi ön yüzde çilek modelimizde 9. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine yapacağımız işlem şöyle: ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4. 4 ilmek krem ördüm. Sonra yeşilimi şöyle kremin altından alarak elime alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir ilmek yeşil ördüm. İlk çileğimizi yaptık. Şimdi çilek arasında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci çileğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çilek arasında 3 ilmek kremim var. Üçüncü çileğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve bir tane daha yeşilimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Hanımlar, böylece ilk çilek modelimizi tamamladık. İlk çileğimiz bitti. Arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerin tamamını krem ile öreceğiz. Yine yeşil ipimi keseceğim hanımlar. İkinci çileği yaparken ipimizin yönü denk gelmiyor çünkü yine. Şöyle, hatta denk geliyor muydu? Geliyordu herhalde. Ya bilemedim, en iyisi yine şöyle keseyim ben çileğimin ipini. Şöyle bağlıyorum. Sonra bu iplerimizin uçlarını arkaya bölüme gizleyeceğiz hanımlar. Arkada uçlar görünmeyecek, arka yüzde. Hepsini, çileğimiz bitti. Hepsini krem ile ters olarak arka yüzde örüyorum. Çileğimizden sonraki ilk sıramız hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada da hanımlar ilmeklerimizi tekrardan 2 sıra daha düz öreceğiz. Hani çileği arasında 3 sıra var. Arka yüzde ilk sıramızı ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde de ikinci sıramızı örüyoruz. 3 sıra olunca tekrardan ikinci çileğimizi yapacağız. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim yine. Arka yüzde yine 3. sıramız oluyor. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Çileğimizden sonraki 3. sıramız oluyor bu. Ön yüzde tekrardan ikinci çileklerimize başlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi ikinci çileklerimize başlayacağız. İlk çileğimizi nasıl yaptıysak ikinci çileğimizde aynı sayılarla aynı şekilde kuracağız hanımlar. Kırmızı ipimi hemen yanıma hazırladım. Yine kafanız karışmasın diye ilk sırayı sizlerle paylaşacağım şimdi. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk çileğimize başlarken 5 ilmek krem örmüştük. 3, 4, 5. 5 kremimi ördüm. Şimdi kırmızımı ekleyeceğim. Çileğim için 3 tane kırmızı öreceğim. Çileğimizin birinci sırasında. Yaptığımız işlemin aynısını ikinci çileğimizde de yapıyoruz. Hemen kırmızı ipimin ucunu hanımlar, patiğim sökülmesin diye şöyle arkaya bağlıyorum. 2 tane düğüm attım. Devamında
arada 5 tane kremimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci çileğim için de yine 3 tane kırmızı örüyorum. Şu üçüncü kırmızım. Arada yine 5 tane krem ilmeğim var. 4, 5. Üçüncü çileğim için de yine 3 tane kırmızı örüyorum. Şimdi kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Bakın yine ilk çileğimizde olduğu gibi ikinci çileğimizin de başlangıcını yaptık. Aynı işleme devam edeceğiz hanımlar. İlk çileğimizde yaptığımız sıralamalara göre ikinci çileğimizi de tamamlayacağız. Bu aşamada bu alttaki modele bakarak da yapabilirsiniz. Ördüğünüz modele. Alttaki modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da zaten videoda ilk çileği yaparken bu birinci sıra, ikinci, üçüncü, 9. sıraya kadar bu şekilde tek tek her sıralamayı söyledim. İlmekleri tek tek anlattım. İlk çileği yaptığımız bölümü izleyerek de ikinci çileklerinizi rahatça yapabilirsiniz. Zaten patiğimin ön bölümüne toplamda bakın 2 tane çilek deseni yaptım hanımlar. Bu aşamada yine ikinci çilek desenimiz bitince, yani 9 sıra tamamlanınca 3 sıra öreceğiz. Hani birinci çilek ile ikinci çilek arasında krem ile 3 sıra örmüştük. Aynı şekilde çileklerden sonra krem ipimizle 3 sıra örelim. Bu aşamada artık yeşil ve kırmızı ipimizi de ikinci çileklerden sonra kesip arkaya bağlayalım. Devamında krem ile devam edeceğiz çünkü. Şimdi bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi örelim, gelelim patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından patiğimizin yanlarına birlikte geçelim. Evet hanımlar, ikinci çileğimi de bitirdim. Geldim. Bu aşamada ikinci çileğimden sonra da yine 3 sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi bu bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Bu bölümü yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeği ikiye eşit olarak paylaştırdığımız anda yani kenarlarımıza 14'er tane ilmek düşüyor hanımlar. Şu şekilde buralara 14'er tane ilmek düşüyor. Patiğimin şu bilek bölümüne gelen bu bölümlere ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle hanımlar ilk 14 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimi normal düz ördüm. Bilek bölümüne gelecek olan 7 ilmeğimi haroşa. Bunu da yine düz olarak öreceğim. 7 ilmek örmüştüm. 2 daha ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenardaki ilk 14 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Sayalım yeniden. 4, 8, 12, 14. Şimdi hanımlar şu 14. ilmeğimi geri açtım. 13 ilmek örüyoruz. 14. de bakın şöyle yapacağız. Öndeki 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirerek öreceğiz. Bu şekilde. Bilek ayrım bölümünde ilmekleri yer değiştiriyoruz. Bunun sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu ortada ilmek aralarında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi bilek ayrımını yaptık. Sol tarafa da baktığımız anda bakın sayalım: 4, 8, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Biz öncelikle patiğimizde şu sağ kenarımızı yapacağız. Bu bölümü yapacağız. Bu soldaki ilmekler bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmek şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi hanımlar ben yedek şişimi aldım, geri dönüyorum. Bu bölümde, bilek bölümünde kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşa yani düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de bakın arka yüzdeyim, ters öreceğim. Sadece haroşalarımı hem arka yüzde düz öreceğim. Kenarda kalan 7 ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyorum. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yine aynı işleme devam ediyoruz. Sağ kenarımızı yapıyoruz. 7 ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak ördüm bu şekilde. Bu 7 haroşamı da yine düz örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Burada da ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi, ilk 7 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de şu anda bakın arka yüzdeyim, ters olarak örüyorum. Patiğimizin kenarları bu şekilde yapılıyor hanımlar. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm.
Şöyle ön yüzden baktığımız anda buraya 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin kenarlarına, buralara hanımlar, haroşa sıralarını sayacak olursak 14'er diş haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki ölçüyü de şöyle alırsınız hanımlar. Onu da göstereyim hemen. Patiğinizin burnundan itibaren şöyle ayak parmak uçlarınıza tutacaksınız. Şu arka bölümünü, bakın şu bölümü, şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben 14 diş haroşa yaptım. Bakın burada 2 diş haroşam oldu bile. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Sonra birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu sağ kenarını ördüm. 14 diş haroşa yaptım. İpimi de haroşalı tarafta değil de bu sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Şöyle ilmeklerimi boşalttım şişimden. Tığ ile ip geçireceğim. Hani yedek şişiniz varsa burada şişler de bekleyebilir hanımlar. Fark etmez ama ben de yedek şiş olmasına rağmen yine de böyle ip geçireceğim. Çünkü patiğimizin tabanını örerken şu elime ipler, şişler takılmasın, rahat örebileyim diye böyle yapıyorum. Şöyle hemen farklı renkli bir ip geçirdim buraya. Küçük bir ip. Burada maksat ilmekler kaçmasın diye. Zaten biz bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrar şişe takıp kullanacağız. Krem ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıp kesiyorum. Şimdi sol kenarımızı yapacağız. Yine aynı ipimi bu defa bilek ayrım bölümünden başlayarak, şuradan başlayarak ekleyeceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bilek bölümünde 7 ilmek haroşa olacak. Kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu kendine bağladım. 7 ilmek haroşamı örüyorum öncelikle. 4, 5, 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Bu kenardaki 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa, onları da düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Şimdi geri döndük. Baktığımız anda burada da yine bir diş haroşamız oluştu. Yine sol kenara da bu şekilde örüp devam ettireceğiz. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayılarda haroşalarımı yapacağım. Bu aşamada hanımlar, sizler de buraya kaç diş haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayılarda yapın gelin. Sonrasında birlikte patiğimizin burnundan başlayarak tabanını örmeye geçelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm geldim. Yine sağ kenarda olduğu gibi buradan da tığ yardımı ile ip geçireceğim. İlmeklerimin içinden şöyle tığımı geçiriyorum önce. Sonra yine farklı renkli şöyle küçük bir ip geçireceğim. İlmeklerim kaçmasın diye. Yine şu pembe ipimin ucunu bağlayayım. Ve krem ipimi yine kenarda şöyle küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Evet, patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi burnundan başlayarak tabanını öreceğiz hanımlar. Kırmızı ipimle öreceğim patiğimin burun kısmını. Bakın bu şekilde görüldüğü gibi. Hemen kırmızı ipimin ucuna şu burun kısmındaki normal diğer ipimi ekliyorum. Buraya bir düğüm atıyorum. Hanımlar, patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzden 12 ilmek başladığımız yerden tekrar 12 ilmek çıkaracağız. Bakın ipimizin ucu ilk buradan geliyor. İlk başladığımız yer burası. Başlangıç yerleri bu kenarları biraz sıkı olduğu için tığ yardımı ile ilmek çıkartıp bakın şişime takıyorum. Şöyle. Burada 2 tane ilmeğim oldu. Başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha çıkarttım kenardan. 12. 12 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yapacağımız işlem şu. İlmekleri ters öreceğiz. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim.
Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük, tekrar ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar hem ilmek sayıları artacak hem de patiğimizin taban bölümü üst tarafa eklenecek. Bunu da şöyle yapacağız. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerim şurada. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bakın kırmızı yerde kenar ilmek yerlerimiz belli zaten. Buraya girerek şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkartmıştım. 13 ilmeğim oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde ilk olarak bu sağ taraftan, ikinci olarak da sol taraftan yapacağız. Öncelikle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de bu kenardan bakın. Kenar ilmek yerimiz şurada. Yeri belli. Buraya girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla ters öreceğim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmeklerim bakın burası hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de sağdan çıkarttım, 15 oldu. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm ve diğer tarafta da bakın sıradaki kenar ilmeklerim burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. 16 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Yine bu aşamada sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın buraya. İlmeğimi çıkarttım. Burada 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 oldu. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonra sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz olacak. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tek burada da 18 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Patik burnumuzun 5 şiş patik burnundan böylece hiçbir farkı olmuyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmeklerini ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme hanımlar üst bölümünü 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Sonra modele başlamıştık. Tabanda yine 28 ilmek olacak. Yine hanımlar patiğimizin bu bölümünde 28 ilmeğimiz olana kadar bu burun kısmını örelim, gelelim. Sonrasında da 28 ilmek üzerinden tabanımızı nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. Artık 28 ilmek olarak devam ettireceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Burada 27 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz. Geri döndüğümde artık hanımlar burada krem ipimi ekleyeceğim. Patiğimin devamında artık krem ile devam edeceğim. Krem ipimi ekliyorum. Son 2 ilmeği kesmiştik. Yine sıradaki krem kenar ilmek yerine geldim. Buraya yine ilmeğin iki kanadına birden girerek krem ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi artık krem ile öreceğim. Hemen şu krem ipimin ucunu da hanımlar şöyle kırmızıma bağlayayım, patiğimiz sökülmesin diye. Artık kırmızı ipimizi de kullanmayacağız. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Kırmızı ipimi artık kesiyorum. Şöyle bir kenara kaldırayım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi sırasıyla krem ipim ile düz olarak öreceğim. Şöyle iplerimin ucunda burada gizleyerek götüreyim. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar.
Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Bakın 27 ilmek kaldı yine kesim yaptığım için. Ve sıradaki kenar ilmeklerim, bakın krem kenar ilmeklerime geldim. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Ve sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın şurası. Ve buradan ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyiz. Diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hanımlar, eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden de ilmek çıkarıyoruz. Artık patiğimizin arkası böyle örülüyor, taban kısmı. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Düzden 2 ilmeğimi kesiyorum ön yüzde olduğum için ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde 28 ilmek olarak patiğimizin tabanını örüyoruz. Hanımlar, biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanını şöyle model üzerinde göstereyim. Bu şekilde 28 ilmek üzerinden öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm, geldim. İlk ilmeğimi sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkartmıştım. Artık kenar ilmekleri kalmadı. Tabanımızı bitirdik. Şimdi en son burada bakın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 14 ilmeğimiz vardı. Pembe ipime taktım. Bu ilmeklerimi şöyle şişime alacağım. Artık bu ilmeklerimizi de öreceğiz. Böyle pembe ipim içindeyken ilmeklerimi takıyorum hanımlar. İlmeklerim kaçmasın diye böyle garanti altına aldım. Şöyle sonrasında ipimi çekeceğim içinden. Topuk bölümüne geldik. Artık bu ilmeklerimizi kullanacağız. Şöyle ipimi çekiyorum. Hemen burada kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu buraya düğümleyerek sıkıca bağladım. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Yedi haroşama geldim. Haroşalarımı da yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Haroşalar haroş olarak örülmeye devam edecek. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Öncelikle 7 haroşamı düz öreceğim. 3. haroşam 4, 5, 6, 7. Devamında gelen ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğim. Ardından diğer şişteki ilmeklerimi de ipe takılı olan ilmeklerimi de şişime takacağım. Onları da öreceğim. Böylece bütün ilmeklerimiz tek şişte toplanmış olacak. Taban kısmında 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarlarda da 14'er ilmek vardı. Hepsi tek şişte toplanınca toplamda 56 ilmeğimiz olacak şişimizde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi şişime takacağım. Bunları öreceğiz hanımlar. Şöyle bakın, diğer tarafta olduğu gibi yine burada da ilmeklerimi şişime takıyorum. İpimi çektim. Sonrasında bu ipimin ucunu da yine bağlayacağım buraya. Şöyle 2 tane düğüm attım. Devamında gelen diğer ilmekleri bakın hanımlar.
yine ters örüyorum. Sadece kenardaki son 7 haroşamı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Bakın hanımlar, ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. 56 ilmeğimiz var. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız ama öncesinde topuk kesiminde 2'de 1 ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyelim diye sol tarafa, ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Şöyle 24 ilmeğimi ayırdım. Yeri belli olsun diye hemen şipimi de şuradan geçireyim. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye şuraya hemen ipi taktım. Topuğumuzu yapacağız hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünde yine kenardaki 7 haroşamız haroşa olarak örülecek ki model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şu ipimin ucunu da gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesim yaptık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığım anda işaretli yerden itibaren 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim düz olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyim yine. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24.'ye gelince bakın şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Yine 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem yine şöyle. Kesimden sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretlere kadar patiğimin topuğunu kestim geldim. Şimdi ipimi çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğerlerini şöyle kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar.
Gizli kesim olduğu için zaten kesim yeri bile belli değil. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk yöntemini yine bu 2 şiş patiğimde de uygulamak istedim. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz başka topuk teknikleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Bir de her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için hanımlar, ilmekler kesilince aynı anda bitecek. Yine sırasıyla benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yine haroşalı bölümlere geldik. Buralardaki ilmeklerimizi de aynı şekilde aynı tarz kesmeye devam ediyoruz. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde bakın ikinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Buraya artık patiğimiz bitti. 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuza bakmadan önce hanımlar hemen ipimizi önce gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza bakalım. İpimizi gizledik. Bakın. Topuğumuz gayet güzel, muntazam, tertemiz görünüyor. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Bir de manken ayağımıza giydirelim. Öyle görelim patiğimizi. 5 şiş görünümlü baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğumuz modelimiz. 5 şiş patik bilmeyen ve 5 şiş seven hanımlar için ideal bir model diye düşünüyorum. Çilekli, çok güzel. Hiçbir yerinde dikişimiz de yok. Dikiş olmadığı için de gayet kullanışlı oluyor. Rahat oluyor. Genelde dikişli patiklerin bu dikiş yerleri ayakta rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle ben çok dikişli patikleri tercih etmiyorum. Bakın patiğimiz bu şekilde. Manken ayağımızı da giydirdim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, zarif 5 şiş patiklerin hiçbir farkı yok hanımlar. Modelimiz bu. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.